Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk. Ama hayır, ben başka birini arıyorum. Şu an Amerika'nın eyaletlerinin en zenginlerini görüyorsunuz. Bunlar arasında öyle bir isim var ki abartmadan söyleyeceğim, Amerika ona minnettar. Dünyanın en zenginlerinden, narkotikle mücadele eden bir doktor. Eğitime yaptığı katkıları saymakla bitiremeyiz. Ölümcül hastalıkların önlenmesi için çalışıyor. Yine burada onu bir Holocaust anma programında görüyoruz. ABD ulusal güvenliğine olan eşsiz katkısını söylemeden geçemeyeceğim. Neyse, bunları geçelim, en önemlisine geleyim. Kendisi tam bir hayırsever. Anlatacağım. İşte burada aradığım o isim. 32 milyar dolarlık bir serveti var ve bu servetin tamamı kumarhanelerden geliyor. Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanıdığında şüphesiz o ve eşi Sheldon bu karardan en çok memnun olanların başında geliyordu. The United States is proud to recognize Dr. Adelson for an incredible career and record of service to her community and the country. Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük finansörlerinden, büyük paraların peşinde, kumarhane imparatoriçesi Miriam Adelson. Ben Hamide Coşkun, GZT Dış Haberler Editörü. Bu serinin gelecek bölümlerinde de sizi yeni isimlerle tanıştırmaya devam edeceğiz. Siz de kanalımıza abone olup katılarak bize destek olabilir. Profilin yeni bölümlerinde anlatmamızı istediğiniz isimleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Aranızda hiç Pac-Man oynayan var mı? Pac-Man bu küçük yuvarlakları tek tek yutup bitirirse oyun tamamlanıyor. Çoğunuz oyunu zaten biliyor. Yalnız ben size başka bir Pac'i, Amerika'daki Pac'leri anlatacağım. Onlar da Amerikan demokrasisini yutup bitiriyor. Ama öncesinde sizinle şu kısa kesiti paylaşmalıyım. Shalom, Mr. President. To say shalom now, you know what shalom means? Peace. And when we are blessing each other in Israel, shalom, how are you? We hear, I'm fine, but. Because everybody in Israel and all the Israelis all over the world are carrying on the shoulder the pain of the dead one, the pain of the soldier so young who died. Bu kadarı yeterli. Antisemitizm zirvesinde Adelson'ın yaptığı bu konuşmadan sizin için birkaç not çıkardım. Adelson, Trump'ı desteklemek için 100 milyon doların üzerinde bir bağış yapacağını açıklıyor. Ayrıca onun İsrail'in güvenliği ve refahı için önemli olduğunu belirterek yeniden Beyaz Saray'a dönmesi gerektiğini söylüyor. Yahudi toplumu için önemli bir müttefik olduğununsa altını çiziyor. Bu sırada Trump mı? Kim bu Miriam Adelson? Trump için neden bu kadar önemli? Eski adıyla Miriam Farbstein. 1930'larda Polonya'dan kaçan Yahudi bir ailenin çocuğu olarak İsrail'de, Tel Aviv'de dünyaya geldi. 78 yaşında. Doktor olduğunu söyledik. Kudüs İbrani Üniversitesi'nde mikrobiyoloji ve genetik alanında lisans derecesi aldı ve ardından Tel Aviv Üniversitesi Sackler Tıp Fakültesinden tıp doktoru unvanını aldı. Kudüs İbrani Üniversitesi size bir şeyler çağrıştırdı mı? Bu üniversitenin oldukça sembolik bir önemi var. Bu içeriği hazırlarken Miriam'la ilgili yaptığım araştırmalar da beni buranın Siyonistlerin çıkış noktalarından biri olduğu sonucuna ulaştırdı. Üniversitenin açılışına gidelim. Yıl 1927. Sahnedeki isim hiç de yabancı değil. İngiliz hükümeti adına Yahudilere Filistin topraklarında vatan sözü veren Arthur James Balfour. Tabii hatırlatmakta fayda var. Siyonist hareketin en önemli aktörlerinden Rothschild'e hitaben yazdığı Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimleri kurulmasını vaat eden mektupla tanınıyor. Yani işgal birimlerini. Tarihe Balfour Deklarasyonu olarak geçen mektup, İsrail'in kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor. Biz Amerikan siyasetini etkileme gücüne sahip Miriam Adelson'ın adını da bu işgal birimlerine verdiği destekle tanıyoruz. Tabii tehdit devam ediyor. İsrail ordusu Gazze'de soykırım suçu işlerken çoğu bu orduya bağlı Yahudi işgalci birimler işgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te baskınlarını sürdürüyor. Son olarak aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini açıkladı. Miriam'a dönelim.
New York'taki Rockefeller Üniversitesi'nde eroin bağımlılığı tedavisi üzerine çalışmalar yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldikten sonra hem Tel Aviv'de hem de Las Vegas'ta klinik açtı. Bu kliniklerde zaman zaman beyaz önlüğünü giyip hastaları bizzat tedavi ediyordu. Sıradan bir klinikten sıra dışı bir hayata. Peki ama nasıl? 1988 yılında Sheldon Adelson'la tanıştı ve 1991 yılında Kudüs'te evlendi. Miriam Adelson'ın önceki evliliğinden 2 kızı var. Sheldon Adelson'la olan evliliğindense 2 oğlu, Adam ve Metin. Adelson, Yahudi değerlerine son derece bağlı bir isim. Görüntüler 1991 yılından. New York'ta çekilmiş. Rebbe'nin merkezi olan ve Lubavitcher hareketinin dünya genelindeki merkezi olarak kabul edilen binada. Çift evlilikleri öncesinde Lubavitcher Rebbe'den kutsama almak için gidiyor. Rebbe tüm aileyi kutsuyor ve düğün günü sadaka vermeleri amacıyla çiftin her birine $2'şer veriyor. Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı devasa bağışlarla adından ilk olarak söz ettiren aslında eşi Sheldon Adelson olmuştu. Uzun yıllar boyunca ABD'nin İsrail'e yönelik politikalarının şekillenmesinde etkili olmuştu. Fakir bir ailede büyümüş ve üniversiteyi yarıda bırakmış biriydi Sheldon Adelson. 1933 yılında Boston'da yoksul bir Yahudi ailede doğdu. Babası taksi şoförü, annesi ise örgü işleri yapıyordu. Adelson başarılı bir akademik kariyer izleyemedi ve üniversiteyi yarıda bıraktı. 1988 yılında onu ileride dünyanın en zenginleri arasında taşıyacak olan o adımı attı, Las Vegas'taki Sands Casino'yu satın aldı. Bu yatırımıyla gazino dünyasında büyük bir oyuncu haline geldi. Daha sonra Las Vegas Sands Corporation'ı kurarak dünyanın en büyük gazino zincirlerinden birini yönetti. Özellikle Asya'da, Macao ve Singapur'da devasa gazino projeleriyle büyük bir servet kazandı. 2016 seçimlerinde Donald Trump'a verdiği mali destekle Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararında etkili oldu. Ayrıca 2007 yılında kurduğu İsrail Hayom gazetesi, Netanyahu'nun siyasi kariyerine güçlü bir medya desteği sağlayarak seçimleri kazanmasında etkili oldu. 2021'de 87 yaşında Las Vegas'taki evinde öldü ve Mescid-i Aksa'nın doğusundaki Zeytin Dağı'nda yer alan mezarlığa gömüldü. Burada yaklaşık 150 bin Yahudi yatıyor. Tamamı Yahudi toplumu tarafından önemli görülen isimler. Yahudi inancına göre kıyamet gününde onları kurtaracak olan Mesih, Zeytin Dağı'na inip oradan Kudüs'e geçecek. İsrail makamlarının 2012 yılında yaptığı açıklamaya göre yoğun ilgi gören Zeytin Dağı'ndaki mezarlıkta neredeyse hiç yer kalmadı. Mezar yeri fiyatları ise en az $20.000. Özetle kurtuluş paraya sahip olanlara daha yakın ve mahsus. Miriam eşinin ölümünün çok büyük kayıp olduğunu belirtse de artık acı çekmeyeceğini bilmenin ve yakında Siyon'da Yahudilerin en önemli insanlarının yanında Zeytin Dağı'na defnedileceğini bilmenin onu rahatlattığını söylüyor. Adelson gibi Yahudi bir aile başka ne ister ki? 1. Zenginliğine zenginlik katmak, 2. Kudüs'te defnedilmek. Aslen Filistinlilere ait olan o topraklarda. Adelson ailesi için ikisi de imkan dahilinde. Çok büyük finansal kaynaklara sahipler ve Amerika'da çok etkililer. Miriam Adelson, Forbes'a göre dünyanın en zengin 53. milyarderi ve dünyanın en zengin 8. kadını. Onun için kumarhane imparatorluğunun mirasçısı diyebiliriz. Eşi Sheldon Adelson'ın 2021'de ölümünden sonra ailenin Las Vegas Sands şirketindeki hisselerini yönetiyor. Bu New York borsasında işlem gören kumarhane imparatorluğunun yarısından fazlası demek. Macao ve Singapur'daki büyük kumarhaneler de bu mirasın bir parçası. Las Vegas'taki kumarhane endüstrisi Caesars ve MGM gibi dev şirketler tarafından domine ediliyor. Adelson ailesi de bu endüstride önemli bir yer tutuyor. Miriam risk almaktan kaçınmıyor. İşlerinde her şeyin kendi kontrolü altında olmasını istiyor. Aile işlerini kendi kurallarıyla yönetiyor. İşbirliğine ihtiyaç bile duymayacak kadar güçlüler. Texas'ta da planları var. Bunun için Texas valisi Greg Abbott'le güçlü bağları bulunduğunu biliyoruz. Ayrıca aile Mark Cuban'dan Dallas Mavericks'in çoğunluk hissesini satın almak için bir anlaşmaya vardı. Bu satın alma yaklaşık $3,5 milyar değerinde ve Adelson ailesini NBA'de önemli bir konuma getiriyor. Ancak Mark Cuban takımın operasyonel kontrolünü elinde tutmaya devam edecek. Adelson tabii sadece bu serveti yönetmekle kalmıyor. Aynı zamanda ailesinin hayırseverlik faaliyetlerini de sürdürüyor. Hayır işleri demişken, sahi tüm bu servet nereye akıyor?
Adelson çifti İsrail'e ve Yahudi toplumuna olan bağlılıklarıyla tanınıyor ve birçok hayır işine milyonlarca dolar bağışta bulunuyor. Amerika'da ödüllendirilecek kadar büyük bağışlardan söz ediyorum. Hatta Miriam, 2018 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası'yla onurlandırıldı. Peki tüm bunlar nasıl mümkün oluyor? Biz sadece Miriam'dan bahsettik ama Amerika'daki İsrail lobisinin gücü ve siyasete olan doğrudan etkisi Adelson ailesiyle sınırlı değil. Şimdi size anlatacaklarımı belki de ilk kez duyanlarınız olacaktır. Public Affairs Committee, yani Kamu İşleri Komitesi. Bu masum isim sizi yanıltmasın çünkü arkasında yatan gerçekler sizi dehşete düşürebilir. Amerika'da birçok ülkeden farklı olarak seçim kampanyalarını finanse etmek için bir bağış sistemi bulunuyor. ABD'de bir vatandaşın bireysel olarak bir seçim kampanyasına ya da direkt olarak bir adaya yapabileceği bağış miktarı birkaç bin dolarla sınırlı. İşte tam bu esnada devreye PAC'ler ve süper PAC'ler giriyor. Bir sivil toplum kurumu statüsüne sahip bu kuruluşların görevi şu: siz bağış yapmak istediğiniz miktarı istediğiniz PAC'e veriyorsunuz. PAC ise bir aracı görevi üstlenerek bağışı yapmak istediğiniz adayın kampanyasına direkt olarak o parayı yatırıyor. 2010 yılında ABD Yüksek Mahkemesi'nin verdiği kararla şirketlerin de bir şahıs olduğu kabul edilmişti. Şirketlere bağış sınırlaması da kaldırıldı. Bu tasarının yürürlüğe girdiği ilk yıl olan 2010'da düzenlenen kongre seçimlerinde PAC'lerin harcamış olduğu para 63,5 milyon dolardı. Ki durun, bu daha başlangıç. 2 sene sonraki kongre seçimlerinde ise bu rakam 1 milyar doları aşacaktı. Gelin şimdi de PAC'lerin gücüne bir göz atalım. PAC'lerin siyasi arenadaki gücü korkunç bir seviyede. İstediklerini siyasilere yaptırmak, kendi ekonomik ve stratejik konumlarını geliştirmek için iş adamları ve zenginler için adeta altın fırsat PAC'ler. Çok basit. Kazanmasını istediğin adayın kampanyasından milyonlar akıt. Onu parayı kesmekle ya da rakip olan adayı desteklemekle tehdit et. Karalama kampanyaları, reklamlar ve daha niceleri. Bir gecede tersine dönen anketlerle, kaybetme olasılığının akla dahi gelmediği adayların küçümseyici rakamlarla kaybettiği seçimlerle dolu bir tarih. Buna adeta yasallaşmış rüşvet sistemi desek abartmış olmayız sanıyorum. ABD demokrasisinin en büyük tehlikesi derken bundan bahsediyorduk işte. Şimdi gelelim konumuzda olan bağına ve Amerika'daki en güçlü PAC'e ve Miriam Adelson ve ailesiyle olan bağına. AIPAC, Amerika-İsrail Kamu İşleri Komitesi. Amerika neden İsrail'i sonuna kadar destekliyor sorusunun belki en önemli cevaplarından biri. İsrail lobisinin ABD siyasetindeki akıl almaz söz hakkından bahsediyoruz. Bütçesini ise tahmin edemiyoruz. Ana hedefi İsrail'i ve çıkarlarını ne pahasına olursa olsun korumak. Bu yolda senatörleri, adayları fonluyor. İsrail'i eleştiren herhangi bir siyasiyi anında siyasi arenadan uzaklaştırıyor. Cemal Bowman bu isimlerden sadece biri. İsrail Gazze'de soykırım yapıyor dediği için Temsilciler Meclisi seçimini kaybetti. Hem de kaybetmesi için 15 milyon dolar harcandı. AIPAC'in kesin bir destek sunduğu bir parti yok. İstediği yasa tasarısının geçmesi için kongrede her iki partiden adayı destekliyor. Amerika'nın İran ve Orta Doğu politikalarını yönlendirme konusunda büyük rolü var. Sadece bu da değil. İsrail'e yardım kampanyası konusunda sunulan tasarıların büyük kısmı AIPAC sayesinde kongrede kabul ediliyor. Bunları ben demiyorum, adeta bir iftihar tablosu gibi sitelerinde paylaşıyorlar. Sadece İsrail'in güvenliği için 3,8 milyar dolarlık bir yardımdan söz ediyoruz. Her yerde dile getirdikleri bir slogan var. İsrail yanlısı olmak iyi bir politika ve iyi bir siyasettir. Bunu aynı zamanda İsrail'in yanında olanların yanındayız şeklinde özetliyorlar. Eski bir AIPAC yetkilisi bir röportajında şöyle diyor: "Bu peçeteyi görüyor musunuz? Eğer AIPAC isterse 24 saat içinde bunu 70 senatöre imzalatabilir." İşte Miriam Adelson da bu furyaya katılanlardan, hatta başı çekenlerden. Preserve America adlı Trump yanlısı bir süper PAC'i destekliyor. AIPAC kendi ifadesine göre 3 milyondan fazla üyeye ve irili ufaklı binlerce sponsora sahip. En büyük gücü bu sponsorlardan oluk oluk akan para. AIPAC hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler üzerinde etki sahibi olarak kongrede İsrail yanlısı adayları seçtirme, İsrail karşıtı olan adayları baskılama ve böylece ABD'de İsrail'e güçlü bir destek sağlamayı hedefliyor. Örneğin her bir kongre üyesini etkilemek için bir AIPAC üyesi görevlendiriliyor. Önemli isimler İsrail gezilerine götürülüyor ve bu gezilerde tüm masrafları karşılanıyor. Ayrıca toplumun her alanında İsrail sempatisi oluşturuluyor.
7 Ekim'den bu yana Gazze'ye devam eden İsrail saldırıları nedeniyle AIPAC faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdı. Çünkü İsrail ordusu savaşı sürdürebilmek için ABD'den gelecek mühimmata muhtaç. AIPAC'in vazifesi ise örneğin bu bağlamda bu yardımların kongreden geçmesini sağlamak. Ancak bu amaç uğrunda gittikçe daha da agresifleşen siyasi taktikleri özellikle Demokrat Parti içerisinde son dönemde rahatsızlığa yol açıyor. Çünkü AIPAC'in görevi başındaki bazı Filistin yanlısı demokratları koltuklarından indirmeye çalışması ABD siyasetine ciddi bir müdahale olarak değerlendiriliyor. AIPAC ile başa çıkmak ise hiç kolay bir şey değil. Çünkü ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın ifadesiyle AIPAC, Orta Doğu'daki ABD siyasetini şekillendiren büyük bir güç. Kasım 2024 seçimlerine doğru giderken Trump için Miriam tarafından yapılan cömert bağış sizce ne kadar? 5 milyon, 20 milyon? Hayır, tam 85 milyon dolar. Hiç de azımsanacak bir rakam değil. Hem Trump'ın kampanyasını finanse etmek hem de Cumhuriyetçi Parti'nin politikasını etkilemek için. Aslında şaşırtıcı değil. Bu peke 4 yıl önce eşiyle birlikte 218 milyon dolardan fazla bağış yaparak o yılın en büyük bağışçısı olmuştu. 2022 seçimlerinde de milyonlarca dolar bağışta bulundu. Bu kadar büyük meblağlarla siyasi partilerin ne yapacaklarını da belirlersiniz, hangi yasal önceliklere odaklanacaklarını da. Bunun en açık örneği belki de Trump yönetimi döneminde İsrail Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasıydı. Sheldon Adelson'ın uzun süredir desteklediği ve hayalini kurduğu şey gerçek olmuştu. Adelson Büyükelçiliğin taşınması için 14 Mayıs 2018'de Kudüs'te düzenlenen törende protokolde en ön sırada ağırlanmıştı. Tıpkı Balfour'un Kudüs İbrani Üniversitesi'nin açılışında olduğu gibi. Bunun yanında vergilendirme ve iş yasaları gibi konularda Adelson ailesine sağlanan avantajları saymıyorum bile. Trump Çin'de Adelson'ın karıştığı bir yolsuzluk davasını çok küçük bir para cezasıyla kapattı. Eyalet vergilerini azaltarak Adelson'ın vefatından önce aileye büyük bir vergi avantajı sağladı. Hatta Sheldon Adelson'ın kumarhane işlerini korumak amacıyla çevrimiçi kumarı yasakladı. Tabii ki çok daha fazlası var ama benim asıl üzerinde durmak istediğim seçimler yaklaşırken Miriam'ın son isteği. Tüm bu kampanya bağışları karşılığında Trump'tan en büyük isteği Batı Şeria'nın İsrail toprağı olarak tanınması. Biliyorsunuz Trump yönetimi ilk döneminde Batı Şeria'daki işgalci yerleşimlerin yasal olduğunu duyurmuştu. Peki Trump seçilirse Batı Şeria'yı İsrail toprağı olarak tanıyacak mı? GZT Avrupa editörü Bedrettin Bölükbaşı'ya sordum. Bu noktada iki meseleye değinmemiz gerekiyor. Öncelikle Donald Trump şu an bir davalar serüveni ve seçim kampanyası içerisinde bulunuyor. Ve hem bu davalardan kesilen cezaları ödemek hem de seçim kampanyasını finanse etmek için ciddi miktarda paraya ihtiyaç duyuyor. Kaldı ki Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Kamala Harris'in aday olmasının ardından demokratlar yeniden ayağa kalktı. Yani Trump için seçim kampanyası çok daha önemli hale geldi. Tam da bu yüzden Miriam Adelson gibi isimlerden gelen milyonlarca dolara ihtiyaç duyuyor ve onların isteklerine kulak tıkayamaz. İkinci mesele ise şu: Trump, İsrail konusundaki tutumunu aslında 2018 yılında İsrail'in elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyarak ve 2019'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini yasal kabul ederek çoktan belli etmişti. Ayrıca daima İsrail için hiçbir başkanın yapmadığı kadar şey yaptım diyerek övünen birisi. Yani seçilmesi halinde İsrail için yaptığı şeylerin yanına Batı Şeria'yı da İsrail toprağı olarak tanımayı katabilir. Bu çok da uzak bir ihtimal değil. Çünkü bunu anlamak için hem Cumhuriyetçilerin hem de Trump'ın geçmişte yaptıklarına bakmak yeterli. Trump, 2020 yılında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak planını durdurmuştu. Ama durdurma sebebi o dönem Netanyahu'ya ilhak için yardım edecek vakti olmamasıydı. Bunu bizzat eski İsrail Parlamento Başkanı Abraham Borg ifade etmişti. Fakat yine 2020 yılında tartışmalı barış vizyonu planını tanıtmadan önce İsrail'e gönderdiği bir mektupta Batı Şeria'yı ilhak etme planına yeşil ışık yaktı. Trump'ın sunduğu sözde plan, Filistinlilerin büyük fedakarlıklar yapmasını içeriyor ve İsrail için Batı Şeria'yı ilhakın önünü açıyordu. Yüzlerce Cumhuriyetçi Kongre üyesi de Netanyahu'ya bir mektup yazarak ilhak konusundaki desteklerini bildirdiler. Demokrat Partili kongre üyeleri ise tam tersi bir tutum sergilemişti. Yani Trump ile birlikte Cumhuriyetçilerin yeniden iktidara gelmesi Batı Şeria'nın İsrail toprağı olarak tanınmasına yol açabilir. Ve Trump gibi tabiri caizse sağ solu belli olmayan bir isim uluslararası arenadaki tüm tepkilere rağmen Batı Şeria'yı İsrail toprağı olarak tanıyabilir. Veya en azından ilhak edilmesine müdahale etmez. Ne de olsa Trump'ın Dışişleri Bakanı olması beklenen diplomat Richard Grenell, katı bir İsrail destekçisi ve Batı Şeria'daki yerleşim yerlerine müdahale edilmemesinden yana.
O zaman Amerikan siyaseti finansörler ve bağışçılar tarafından yönlendiriliyor desek abartmış olmayız. Bunu ben demiyorum, Trump da söylüyor. 2015'te attığı bir tweette Miriam'ın eşi Sheldon Adelson'ın Marco Rubio'ya büyük miktarda bağış yapmayı planladığını söylemişti. Trump bu tweetinde Rubio'yu mükemmel bir küçük kukla haline gelmekle eleştirmişti. Ancak bu kez kendisi aldığı milyonlarca dolarlık bağışlarla sermaye sahiplerinin kuklasına dönüşmüş olmasın. 2016 ABD başkanlık kampanyası sırasında ve sonrasında Trump'ın İsrail'e yönelik tutumunda çarpıcı bir değişiklik oluyor. Başlarda Trump tarafsız kalacağını söylemişti. Cumhuriyetçi Yahudi koalisyonundaki konuşmasında İsrail-Filistin konusunda tarafsız kalacağını ve iki taraf arasında barışı sağlamaya çalışacağını iddia etti. Ancak İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren Cumhuriyetçi çevrelerden büyük bir tepkiyle karşılandı. Adelson'ın etkisi ise sanılandan büyüktü. Trump'ın damadı Jared Kushner ve İsrail'in ABD Büyükelçisi olan Ron Dermer'ın bu politika değişikliğinde önemli bir etkisi oldu. Kushner'in ailesi İsrail yerleşim yerlerine mali destek sağlıyor. Ayrıca Netanyahu'yla güçlü bağları olduğu söyleniyor. Dermer ise İsrail'in Likud yanlısı çizgisini ABD'de desteklemek için Cumhuriyetçi bağışçılarla sıkı ilişkiler geliştiren önemli bir figür. Bu kampanyada Adelson ailesinin 83 milyon dolar bağışta bulunduğunu söylemiştik. Aile bireysel kategoride kayıtlarda en fazla bağış yapan isimler arasında yer almıştı. Trump'ın İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşim yerlerini genişletmesini açıkça desteklemesi, Sheldon Adelson'la olan ilişkisini güçlendirdi. Bu arada Miriam özelinde Trump'ı konuştuk ama peklerde de gördünüz. Bu Amerika'daki diğer adaylar için de geçerli bir durum. Bu içerikte sizin en ilginizi çeken başlık ne oldu? Miriam ve onun Trump'ın İsrail politikaları üzerindeki etkisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? İçeriğin editörü olarak yorumların tamamını okuyup cevap vermeye çalışacağım. Ayrıca profilin yeni konusunu yorumlarınızla siz belirleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sheldon Adelson'ın uzun süredir desteklediği ve hayalini kurduğu şey gerçek olmuştu. Adelson büyükelçiliğin taşınması için 14 Mayıs 2018'de Kudüs'te düzenlenen törende protokolde en ön sırada ağırlanmıştı. Tıpkı Balfour'un Kudüs İbrani Üniversitesi'nin açılışında olduğu gibi.